Türkiye'de kısa bir süredir hararetli bir tartışma aldı başını gidiyor. Hipodrom'da, Sultanahmet Meydanı'nda, Osmanlı'nın at meydanında kazı çalışmaları başlasın mı, başlamasın mı? Yani şu arkamızda gördüğünüz bugün bir park görünümünde olan 2000 yıllık bu muhteşem tarihi alanda ayağımızı bastığımız yerin yaklaşık 6 metre altındaki o muhteşem tarih ortaya çıkarılsın mı, çıkarılmasın mı? Bir kesim çıkarılsın diyor. Bu İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin, bizim değerimiz diyor. Bunları ortaya çıkaralım, İstanbul'un kıymeti artsın. Bize ait her türlü değer ortaya dökülsün, daha çok turist gelsin, Türkiye ekonomisi bu anlamda katkı elde etsin diyor. Bir kesim hayır diyor. Kazdığınız zaman Roma dönemi eserleri ortaya çıkacak. Bu Osmanlı'ya ihanettir. Osmanlı'nın İstanbul'unu Roma'nın İstanbul'una çevireceksiniz diyor. Ve böyle bir tartışma almış başını sosyal medya mecralarında sürüyor. İşte bugün buraya geldik. Kıymetli tarihseverler. Size hem tarih hem sanat tarihi geçmişinden bu meydanı anlatacağız. Bu meydana tarihte ilk kez kimler dokunmuş? Tarihten bu yana kimler şekillendirmiş ve bugünlere kimler getirmiş? Romalılar bu meydanda neler yapmış? Osmanlılar bu meydana ne şekilde dokunmuş? Ve Cumhuriyet sonrası bu meydan bu hale ne şekilde ulaşmış? Bu meydan kazılmalı mı, kazılmamalı mı? Kazılırsa ne olur, kazılmazsa ne olur? Romalılar ne yapmış, Osmanlılar ne yapmış? Mesela Osmanlılar kazmış mı, korumuş mu? Ya da Roma'ya ait eserleri değiştirmiş mi? Sanıyorum bu videonun sonunda herkes duygu ve düşünceleri ne olursa olsun tatmin olacak ve Türkiye için, İstanbul için, bizim için en güzeli nedir? Herkes sanıyorum ortak bir noktada buluşacak. Hadi başlayalım. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi bakın, öncelikli olarak bu meydanın tarihini anlatacağım size. Romalılardan Cumhuriyet Türkiye'sine kadar. Kim geldi, kim burada yürüdü, kim dokundu buralara, kim hangi eserleri verdi. Çünkü bu eserlerin şahsında tarihteki o şahsiyetlerin yaşadığı dönemin medeniyetlerinin bu meydana nasıl baktığını anlayacağız. Bunu bilirsek emin olun sen şucusun böyle düşünüyorsun, sen bucusun böyle düşünüyorsun demeden tamamen bu meydana ve ülkemize yönelik kararlar alabilir. O kararları doğru anlayıp, doğru analiz edip destekleyebiliriz. Bir kere milattan sonra 2. yüzyıl. Roma İmparatoru Septimius Severus bu görmüş olduğunuz yere bir hipodrom meydanı yaptırıyor. İlk hipodrom bundan biraz daha küçük ama yaptıran Roma İmparatoru Septimius Severus. Roma İmparatoru Septimius Severus siz nereden hatırlayacaksınız? Adıyaman'da yaptırdığı Cendere Köprüsü'nden hatırlayacaksınız. Hatta Severus burayı yaptırmaya başlıyor, bitiremiyor. Acilen Roma'ya yani başkentine dönmesi gerekiyor. O zaman da İstanbul Roma İmparatorluğu'nun başkenti değil. Onun oradaki ölümünden sonra oğlu Caracalla tarafından bu hipodrom tamamlanmış oluyor. Yani Severus döneminde daha Roma İmparatorluğu'na başkent olmayan İstanbul'un Bizantium kasabasının bir küçük hipodromu söz konusu. Septimius Severus ve oğlunun bu yaptırmış olduğu hipodrom meydanı milattan sonra 300'lerde Konstantin'in İstanbul'u Roma İmparatorluğu'na başkent belirlemesiyle büyütülüyor ve bir imparatorluk arenası haline getirilmiş oluyor. Şimdi bulunduğumuz yer, birazdan ayağa kalkacağız. Tek tek neyin nerede olduğunu anlatacağım size. Bazı şeyler günümüzde yok. Bunları hayal etmenizi istiyorum. Bazı şeyler yarım vaziyette duruyor, bazı şeyler olduğu gibi duruyor. Bunları konuşa konuşa buradan çıkacağız şimdi sizinle beraber hipodromun sonuna. Yani burası Karkeres. Hipodromun kapısının olduğu yer. Spendons'a o U şeklinde son kısmı. Oraya kadar yürüyüp hatta alt kısma geçeceğiz ve A'dan Z'ye bütün bir hipodromu bu videoda size gezdireceğim, haberiniz olsun. Şimdi Karkeres yani hipodromun kapısından Spendon'un ucuna kadar bu gördüğümüz alan 400 küsür metrelik bir alan. Yani uzunluğu.
Eni ise yaklaşık 116 metre. Yani böyle devasa bir alan. Konstantin'le beraber böyle büyük cüsseli bir imparatorluk arenası burada ortaya konulmuş. Şimdi kalkalım ayağa, hem gezelim tarihte burada neler vardı, bugün neler var, hangi dönemde neler eklendi ve bunları konuşmaya başlayalım. Şimdi neredeyiz? Bakın Sultanahmet Camii karşımızda kocaman duruyor. Sultan 1. Ahmet'in oğlu Genç Osman ve 4. Murat'ın türbelerinin bulunduğu Sultanahmet Külliyesi'nin türbesi var. Bunlar 1. Ahmet döneminde 1609'da başlayan inşaat döneminde yapılmış şeyler. Onun önünde Alman Çeşmesi var. 1898 2. Wilhelm'in 2. Abdülhamit Han'ı ziyareti hatırasına yaptırdığı bir çeşme. Aralarında tabi asırlar var. Normalde şu gördüğümüz alanda ne vardı? Kerkeros vardı. Hipodromun kapısı vardı. Tam burada. Kapının tam burada olduğunu nereden biliyoruz? Hemen arkamızdaki Sultan II. Bayezid döneminde yapılmış olan Firuza Camii'nden. Bakın Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Ve fethettikten sonra bu şehri bir seyretmek istedi. Şehri seyredebileceği en yüksek şey neydi? Burada bir apartman, gökdelen, böyle bir şey yok. Ayasofya Camii'ydi. Ayasofya Camii'nin damına çıktı ve damından, yani kubbesinden bütün bir hipodrom meydanını seyretti. Seyrederken ağladı. Neden ağladı? Çünkü şu an Sultanahmet Camii'nin olduğu bu alanda Roma İmparatorluğu'nun meşhur sarayı vardı. Büyük Saray. Büyük Saray Latin istilasında yıkılmış, metruk bir hale gelmişti. Latin istilası sonrası İznik'ten gelen Romalılar İstanbul'u geri almış ama burayı kullanamamıştı. Ve bu yıkıntının o pejmurde berbat halini gördü Fatih. Fatih çok iyi bir tarihçiydi. Ve nice Roma İmparatorluğu'nun bu sarayda yaşayıp dünyayı buradan yönettiğini biliyordu. Ve Ayasofya'nın kubbesinde ağlayarak bir şiir söyledi. Afrasyab'ın sarayında baykuş nöbet vuruyor, örümcek perdedarlık yapıyor dedi. Yani o muhteşem Roma sarayları ne hale gelmiş? Örümcek ve baykuş nereye yuva yapar? Yıkıntılara, harabelere. Yani harabe halini burada, bu şehirde bizzat vurguladı Fatih Sultan Mehmet. Şimdi tekrar Firuza Camii'ne dönelim. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Bayezid'in hazinedar ağası Firuza, bakın bu gördüğünüz camiyi buraya. Neresi burası? Hipodromun tam köşesi. Şimdi Sultanahmet Camii'nin kıblesi bu taraf. Yani kıblemiz. Kıble nedir? Güney. Burası kuzey. Burası doğu, burası batı. Hipodromun tam kuzey-doğu köşesi orası. Ve Firuza Camii yapılıyor. Nereye yapılıyor? Hipodromun dışına yapılıyor. Kenar köşesine yapılıyor. İsteseydi bu camiyi alıp gelip hipodromun tam ortasına yapamazlar mıydı? Yaparlardı. Yaptılar mı? Yapmadılar. Neden? Çünkü Osmanlılar bağnaz, yobaz değillerdi. Kültüre, sanata kıymet veriyorlardı. Ya bu gavurun taşı yıkıp geçelim demiyorlardı. Bakın Allah aşkına Osmanlı'yı çok seviyoruz. Bunlar bizim ecdadımız, atalarımız. Onların güçlü olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 2. Bayezid, Veli Bayezid denilen, İslam'ı senden benden çok daha iyi bilen, çok daha düzgün yaşayan bir insan. İkindi namazının sünnetini hiç kaçırmamış bir adamdan bahsediyoruz. Ve onun hazinedarı camisini hipodromun göbeğine değil kenarına yapıyor. Yani bunları niye anlatıyorum size? Osmanlı her zaman Roma hipodromuna saygılı davranmıştır. Bu meydanı bozmamıştır. Bu meydanı korumuş, bu meydanı kullanmıştır. Osmanlı dönemindeki adı neydi buranın? At meydanıydı. Bir cirit meydanı olarak kullanmıştır. Osmanlı'da nice muhteşem düğünün yapıldığı bir alan olarak değerlendirmiştir. Yani girizgahta Osmanlı'nın bu meydana ilk inşa ettiği eser Firuza Camii ve cami nerede? Meydanın kenarında. Şimdi hipodromun kapısını biraz konuşalım çünkü şu an sizinle beraber oradayız. Kalkeres'in olduğu yerdeyiz. Tam buradaydı. Bu gördüğünüz yerde üzerinde kemerler vardı. Bir sürü kemerden oluşan onlarca kapı bir büyük
kapı çerçevesi içinde yer almaktaydı ve bu kapının üzerinde quadriga yer alıyordu. Neydi o? 4 attan oluşan bir heykel. Roma döneminin ünlü heykeltıraşları tarafından yapılmıştı. Tanrıların arabası denirdi. 4 atın çektiği bir araba kapının tam üzerinde bulunmaktaydı. Peki o quadriga'ya, o 4 attan oluşan heykele ne oldu? Maalesef 1204'te başlayıp 1261'e kadar süren tam 57 yıllık Latin istilasında Katolik Avrupalılar İstanbul işgallerinde hipodromu acımasızca yağmaladılar. Burada Spina duvarı üzerinde, ki bunların ne olduğunu anlatacağım, bulunan heykellerin, anıtların çoğunu ya madenden ise erittiler ya da taştan ise sanatsal değeri varsa bunları çalıp kendi ülkelerine kaçırdılar. Ki bu Kalkeres'in üzerinde bulunan muhteşem 4 at İtalya'ya kaçırıldı. Venedik'e kaçırıldı. Zaten Latin istilasında güya 4. Haçlı Seferi'nde Kudüs'e gidecek olan bu 4. Haçlı Seferi'ni organize eden Venedik Kralı Henry Dandola Venedik'e gönderdi bu 4 at heykelini. Hadi gelin bu hipodromun anıtsal kapısı tam nerede? Onu biraz daha teferruatlı konuşalım. Şu bulunduğumuz hizadaydı. Şöyle gidersek Alman Çeşmesi'ne doğru daha iyi anlayacağız. Bugün sizinle beraber hipodromda gezmediğimiz, bakmadığımız, konuşmadığımız hiçbir şey bırakmayacağız. Haberiniz olsun. Hem bu bizim için de çok güzel bir hipodromu, Osmanlı'nın at meydanını, bugünkü Sultanahmet Meydanımızı tanıma fırsatı vermiş olacak bize. Bakın Alman Çeşmesi'ne sırtımı verdim. Firuza Camii hemen yanımızda, işte bu gördüğümüz yerdeydi. Buradan buraya kadar. Bu arada ben buraya sadece size meydanı anlatmaya gelmedim. Biliyorsunuz ne dedim girişte? Bir tartışma var. Bu meydana dokunalım mı dokunmayalım mı? Kazalım mı kazmayalım mı? Roma dönemi eserlerini ortaya çıkaralım mı çıkarmayalım mı? Bu konu hakkında bir tarihçi ve sanat tarihçi olarak aynı zamanda 25 yıldır kokartıyla buralarda gezen, yerli yabancı turistlere burayı anlatan bir profesyonel rehber olarak ben de kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum sizlere. Bakın mesela bu kapı yeniden canlandırılabilir. Nasıl canlandırılır? Yani taştan, mermerden o kapı yeniden buraya yapılmalı mı? Tabii ki hayır. Öyle dev bir kült buraya yapılarak buradaki şu göz yaylımı, açıklık kapatılmış olur. Böyle bir şey değil. Ama günümüzde dünyanın birçok önemli tarihi geçmişi olan şehirde anıtsal yapılar yok olmuş. Günümüzde yok. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Çelik konstrüksiyon. Aynen Eyfel Kulesi gibi düşünün. O kapıyı taştan, demirden değil ama sanki demirden varmışçasına burada şeffaf. Yani buradan bakınca arka gözüküyor, oradan bakınca burası gözüküyor. O kapı burada canlandırılabilir. Buradan istediğiniz zaman söküp kaldırabilirsiniz. Takıp yerde tutabilirsiniz. Hani yani prefabrik ev gibi düşünün. Kapı burada canlandırılabilir. İstediğiniz kadar kapıyı burada tutabiliriz. Diyelim kaldırıp götürmek istedik, kaldırıp götürebiliriz. Bunlar yapılabilir. Ya da daha basit şeyler düşünülebilir. Nasıl yapılır? Buralara, belli yerlere bir takım dürbünler yapılır. Oradan baktığınız zaman kapı burada varmış gibi görürsünüz ama gerçekten çıplak gözle görmezsiniz. Mesela Paris'te, bugün Londra'da, Berlin'de bu tarz eskiden var olup günümüzde var olmayan anıtsal yapıların halk tarafından görülebilmesi için ya da turistler tarafından yerli yabancı canlandırmaları yapılıyor. Böyle bir şey var. Ve buradan içeri artık adımımızı atıyoruz ve giriyoruz. Tabii o 4 atlı heykelin de ya gerçeğinin İstanbul'a getirilmesi lazım ya da bir imitasyon kopyasını yapılıp bu meydanda bir yere kondurulması lazım. Orijinali nerede? Dandola tarafından o Latin istilası döneminde Venedik'e götürülmüş. Hatta daha sonra Napolyon Bonaparte Venedik'e saldırıp yağmaladığında bu 4 at heykelini Paris'e götürmüş. Bir süre Paris'te sergilenmiş. Daha sonra Napolyon yenildikten sonra tekrar geri getirilmiş. San Marco Meydanı'nda San Marco Bazilikası'nın kapısının üzerinde bir imitasyonu var, kopyası var, duruyor. İçeri giriyorsunuz Bazilikanın içerisine. İçinde buradan kaçırılan orijinal 4 at heykeli orada durmakta. Dediğim gibi getirebiliyorsak getirelim. Gücümüz yetmiyor, getiremiyorsak, İtalyanlar bunu kalkıp bize vermeyecekse o zaman aynısından yapalım.
burada sembolik de olsa sergileyelim. Bu kesinlikle bu meydanın kıymetini, değerini arttıracaktır. Şöyle ilerleyelim. Sultanahmet Meydanı. Bugün bizim Sultanahmet Meydanımız. Cami yapılınca bu meydan 1609 sonrası bu ismi almış ve Cumhuriyet Türkiye'mizde bile hala bu isimle adlandırıyoruz. 1898 yılında Alman Osmanlı dostluğunun nişanesi olarak Alman Kralı II. Wilhelm bu gördüğünüz çeşmeyi yaptırmış. Ve böylece 1898'den günümüze kadar var olan haliyle içindeki mozaikleri, Roma dönemini andıran mozaikleriyle, Abdülhamit Han'ın tuğrası ve Wilhelm'in monogramlarıyla bu çeşme burada durmakta. Yani bu meydan 2. yüzyılda Septimus Severus'la şekillenmiş, günümüze kadar 2022'ye kadar neler eklenmiş bunları anlatacağım dedim. Biraz kronolojik olmuyor tabi. 2. Bayezid'in Firuza Camisi dedik. Sonra Abdülhamit Han döneminin Alman çeşmesi dedik. Biraz dağınık gidiyor ama mecburen böyle gidiyoruz. Çünkü ben neyi baz alıyorum? Hipodromun girişiyle Spendon'un en ucunu baz alıyorum. Önümüze ne gelirse öyle konuşacağız. Şimdi biraz daha yürüyelim. Bu arada tam gününü seçmişiz çekimin. Neden? Bir Avrupa televizyonu özel bir yarışma müsabakası düzenliyormuş. Yarışmanın İstanbul ayağı varmış. Hipodrom Sultanahmet Meydanı ayağı varmış. Ve şu arkamda gördüğünüz onlarca kamera bunun için buradalar. Ve birazdan meydan boyunca göreceksiniz Orta Çağ dönemine tarihlenen bu meydanda yapılan bir takım yarışları burada o yarışa katılanlarla canlandırıyorlar. Yani bir tiyatro değil, film çekimi değil. Bayağı birebir bir televizyon programı çekiliyor bugün burada. Vallahi bence çok güzel. Çünkü buralarda o eski dönem müsabakalarını da görmüş olacağız. Şimdi bu meydanda ne vardı? Şöyle ortaya doğru gelelim. Bakın. Kameraları şöyle biraz geçelim. Evet bakın şu an tam ortasındayım. Yakın zamanda yaklaşık 7-8 sene kadar önce şu ayağımızı bastığımız granitler döşendi buraya. Hatta granitler döşenirken böyle atlı okçuluk yapan arkadaşlarım var benim. Onlardan bir tanesi Sivas'ta karşılaştık. Ya hocam dedi Sultanahmet Meydanı'na şimdi dedi taş mı döşüyorlar dedi. Evet dedim. Eski taşlar çok yıpranmıştı. Onlar değiştiriliyor. İşte bu park alanı düzenleniyor dedim. Ya keşke toprak bırakılsaydı dedi. Neden dedim. Cevabı aslında biliyorum biraz da. Ya dedi Osmanlı döneminde olduğu gibi atlarla koşardık burada dedi. Bakın Romalılar da burada atlarla koşuyordu. Burada yarış yapıyorlardı. Osmanlılar da burada atlarla koşuyordu. Yani aslında Osmanlı Roma'nın yaptığının bir benzerini burada yaptı. Roma'nın atlı arabalı yarışmaları, müsabakaları olduğu gibi Osmanlı da burada cirit ve çevgan müsabakaları düzenlemekteydi. Yani Osmanlı bu meydana hiçbir zaman ihanet etmedi. Bu meydanı bozmadı, değiştirmedi. Bu meydanın kenarlarına eserler verdi, ortayı, hatta ortada bulunan anıtları bile koruyup muhafaza etti. Yeri geldikçe hepsini anlatacağım. Peki Roma döneminde Septimus Severus ve sonrasında Konstantin'in o büyük hipodromu yapılırken neler yapıldı? Bir kere bu hipodrom yapılırken Roma'nın başkenti İtalya'nın Roma'sındaki o Palatina tepesi vardı. Bakın aynı tepe burada da vardı. Şu an Sultanahmet Camii'nin olduğu yer bir tepeydi ve tepenin üzerine bu cami yapılmazdan evvel Osmanlı'nın vezir sarayları vardı burada. Sokulu Mehmet Paşa'nın sarayı bunun tepesindeydi. Semiz Ali Paşa'nın sarayı bunun tepesindeydi. Zaten Semiz Ali Paşa ile Sokullu arka arkaya sadrazam oldular. Aynı sarayı kullandılar. Sadrazam Sarayı. İbrahim Paşa'nın sarayı hemen şu arkamızdaki bina duruyor hala. Ve bu gördüğümüz tepenin üzerindeydi. Palatina, İngilizce palas, saray demek, saray tepesi. Bugün gidin Roma'ya, İtalya'nın Roma'sına, Palatina tepesinde, saray tepesinde o eski Roma
saraylarının kalıntılarını göreceksiniz. Sarayın hemen önü Circus Maximus. Circus Latince daire demek. Burada daire şeklinde at yarışları yapılıyordu ya, işte onu anlatıyor. Circus Maximus. Circus Maximus örnek alınarak Konstantin tarafından bu meydana bir imparatorluk arenası yapıldı. Arena derken burada savaş oyunları da yapılıyordu. At yarışları da yapılıyordu. Atlı araba yarışları da yapılıyordu. Bir takım tiyatral gösteriler, gladyatör dövüşleri de yapılıyordu. İmparator halka da sesleniyordu. Konstantin döneminde buraya bir imparatorluk sarayı yapıldı. İmparatorluk sarayının önüne aynen İtalya Roma'daki gibi bir Circus Maximus yapıldı. Bakın ben sıklıkla İtalya'ya giden, Roma turu yapan biriyim. İtalya'ya bir gidin, Roma'ya uğrayın. Palatina tepesinden Circus Maximus'a bir bakın. Allah'ın toprağı çamuru, hiçbir şey yok. Neden? Milattan sonra 330'da Konstantin Roma'nın yeni başkentini İstanbul olarak belirleyince orası artık bırakıldı, ihmal edildi. Orası öyle kaldı. Milattan sonra 330 diyorum. 1700 yıl kimse onun yüzüne bakmadı. Yeni saray, yeni başkent ve yeni başkentin yeni hipodromu burası oldu. Bakın burası kazılırsa buranın altından neler çıkacak tahmin bile edemezsiniz. Bütün dünyanın buraya akacağı şeyler var şu ayağımızı bastığımız yerde. Bu anlamda hipodromu gerçek haliyle ortaya çıkarmak çok önemli. Yeri gelmişken şundan bahsedeyim. Bakın Büyükşehir Belediyesi bir video paylaştı. Ve bu videoda o Roma İmparatorluğu'nun Ben Hur'u ve o dönemin filmdeki gibi animasyonlarla atlı araba yarışları gösterildi. Biz burayı kazıp tarihi ortaya çıkarmak istiyoruz dediler. Ama o animasyonlarla bunu gösterince bazıları sandı ki yeni düşünülen restorasyonda buradaki hipodrom olduğu gibi inşa edilecek. Öyle bir şey yok. Yani eski hipodromda ne vardı? Yanlarda tribünler vardı. Devasa tribünler. O kadar yüksekmiş ki bu tribünler, o spendon kısmı, tribünlerin ucu böyle yuvarlak şekilde ya, oranın yukarısından Marmara Denizi, denizde oynaşan yunus balıkları gözüküyormuş. Kimsenin bu tribünleri yeniden sıfırdan yapacağı falan yok. Kazı yapılıp ayağımızın altında olan ortaya çıkarılacak. Çıkmalı mı? Tabii ki çıkmalı. Bu tarih böyle gömülü durmamalı. Şu an baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Adi bir park alanı görüyorsunuz. Ben açık konuşayım. Dostacı söyler. Bildiğiniz park alanı yani. Önce Sultan Abdülaziz dönemi, sonra Menderes döneminde şekillendirilmiş parkı izliyorsunuz siz. Halbuki İtalya'ya gittiğiniz zaman Roma'da orada bir kolezyum var. Adamlar orayı da kazmışlar. Kolezyumun bütün alt aksamı çıkmış. Adamlar sabahtan akşama para basıyorlar resmen. Bakın kolezyumda defalarca rehberlik yapmış biri olarak söylüyorum. Yani burası basit 7-8 sene evvel konulmuş taşlarla bir park alanı mı olmalı? Yoksa burası ayağa kaldırılmış, bütün tarihi aksamıyla ortaya çıkarılmış bir zenginlik mi olmalı? Bize değer katan. Kimsenin Sultanahmet Camii'ne dokunacağı yok. Kimsenin İbrahim Paşa Sarayı'na dokunacağı yok. Bana anlattırmayın. İbrahim Paşa'nın sarayını 1950'lerde çok sevdiğimiz Menderes yıktırdı. Yarısını yıktırdı. Biliyorum hepimizin kutsalları var. Menderes'i seversin, İnönü'yü seversin. Abdülhamit'i seversin, Atatürk'ü seversin. Geçin bunları. Şu gördüğünüz meydanı Abdülhamit Han da korudu, kolladı, sahip çıktı. Bütün anıtları özel tek tek ölçtürdü. 1927-28'de Atatürk'te kazı yaptırdı. Hepsi bu meydana baktı. Hepsi bu meydanla ilgilendi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde bu meydanın kenarlarında Romalılardan kalma dev anıtlar vardı. Bu anıt dediğim yani taşınabilir dev taşlar, Roma sütun başlıkları. Bunları yeni yaptırdığı Topkapı Sarayı'nın Birun avlusunun bir köşesine koydurup bir açık hava müzesi haline getirdi. O muhteşem eşyalar, Fatih'in koruduğu Roma taşları hala Birun avlusunun köşesinde ayakta duruyor. Gidin görün. Fatih Roma anıtlarına gavurun taşı deyip yıkmadı, atmadı, yok etmedi. Korudu ve sahip çıktı. Tabii ki kendi kimliğini de ortaya koydu. Hiçbir zaman kendi kimliğini Roma kimliğinin örtmesine izin vermedi. Mesela bakın tam arkamda ne var? Ayasofya Meydanı var ve Ayasofya Camii'miz var. Caminin bize bakan tarafında Justinianus'un dev anıtı vardı. Üzerinde atın üzerinde heykeli ve elinde bir küre tutuyordu. Fatih onu aşağı indirdi. Çünkü o siyasal bir anlam taşıyordu. Siyasal anlam taşıdığı için onu indirdi. Ama ne yaptı?
Hemen arkamızdaki çemberli taşa dokunmadı. Çünkü siyasal bir anlamı yoktu. Dikili taşa dokunmadı. Örme taşa dokunmadı. Siyasi bir anlamı yoktu. Bunları çok iyi bilmek zorundayız. Roma hipodromunda ne vardı? Tam burada ortada bakın şu renkli taşlar da çok iyi gösteriyor. Tam şu an hipodromun ortasında burada bir spina duvarı vardı. Yani şu U şeklindeki alanı boydan boya ortadan bölen yüksek enli bir hayli geniş yüksek bir duvardı ve bu duvarın üstünde bir sürü tarihi anıt vardı. Bir kısmı dünyanın farklı coğrafyalarından getirilmiş anıtlar, bir kısmı Romalıların kendi yaptığı anıtlardı. Heykeller ve daha neler neler. Hadi biraz daha yürüyelim. Evet, bu arada televizyon programının gösterisi devam ediyor. Göstereyim size. Çok meydanda toplandılar. Bakın çekimlerini sürdürüyorlar. Çekimlere ait başka detaylar var. Onları görmeye gideceğiz şimdi sizinle beraber. Bakın burada atlı araba yarışları yapıyorlar. Yani sanki biz çekim yapıyormuşuz da bizim anlatacaklarımızı size göstermek istercesine dekorları hazırlamışlar gibi oldu, bu kadar olur. Kalbim ne kadar temizmiş. Bakın ben size ne dedim? Buralarda atlı araba yarışları yapılıyordu dedim. O size bahsettiğim atlı araba yarışları, bakın görüyorsunuz. Burada bu şekilde o tekerlekli arabaları görüyorsunuz. O tekerlekli arabalara atlar koşuluyor. Tabi burada yarışma gereği insanlar çekiyor. Arabaları görüyorsunuz. Ama normalde atlar çekiyordu. Gelin biraz zoomlayalım şöyle. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hakikaten çok güzel, çok orijinal. Orada bahsettiğimiz atlı arabalar. İnsanlar içine girebiliyor galiba ya. Biz de girelim. Bakın görüyorsunuz. Size bahsetmiş olduğum atlı arabalar aynen böyleydi. Fakat tabii insanlar çekiyor. Sanki el arabası gibi tutmuş. Aslında ters dönüyordu. Tersten tutuyor. O şekilde yapıyorlar bunu. Normalde oraya at koşuluyor. Ve atlı arabalar bu size bahsettiğim spina duvarının etrafında tam 7 kere dönmek zorundaydılar. Yani ortalama bu 7 dönüş 6500 metre demek. 6500 metre. 7 defa dönülüyordu ve 7.'de hedefe ilk kim ulaşmışsa o birinci oluyordu. İstanbul'un hipodromu dünyanın en önemli hipodromlarından bir tanesiydi. Ortalama 100.000 kişi alıyordu. Yani nasıl bugün gidiyorsunuz at yarışı yapılan hipodromlar var ya da futbol stadyumlarına gidiyorsunuz. Buradan bakın tam şuradan başlıyordu tribünler. Buradan böyle buraya kadar gidiyordu. Karşıda bir oval çiziyordu. Spendon dediğimiz. O oval boyunca bu şekilde dönüyordu. Ondan sonra da buradan buraya kadar tribünler bu şekilde devam etmekteydi. Tam 4 önemli takımları vardı Romalıların. Maviler, yeşiller, beyazlar ve kırmızılar olmak üzere. Daha sonra bu kırmızılarla beyazlar önem kaybedip mavi ve yeşillere katıldılar. Maviler ve yeşiller o kadar önemliydi ki resmen siyaseti belirleyebiliyorlardı. Resmen Roma İmparatoruna baskıda bulunabiliyorlardı. İsyan çıkarıp imparator devirip yerine başkasını imparator yapabiliyorlardı. Yani buralarda bu görmüş olduğunuz manzaralar yaşanmaktaydı. Bu arada bu görmüş olduğunuz meydanda sadece Osmanlı döneminde Osmanlı'nın anıtları yoktu burada. Burada mesela dedim ya Osmanlı döneminde burada sadrazam sarayları yapılmış diye, vezir sarayları. Aslında bunun öncesinde Romalıların da sarayları vardı. Yani aynı meydanın kenarına Romalılar da saraylar yaptırmışlardı. Benim YouTube'da bu konuda bir videom var. Bakın linkini hemen buraya bırakıyorum. O Lausos ve Antiochos saraylarını anlattığım videom. Buradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Şu arkadaki kalıntılar. Şu an Lausos sarayının temelleri ve hemen arkasında Antiochos sarayının temelleri duruyor ki bunlar 2. Theodosius'un önemli devlet adamlarıydı. Ve bu gördüğünüz yerde onların da sarayları vardı. Şöyle biraz daha ilerleyelim.
Spina duvarı buradan böyle başlı başına sonuna kadar ilerliyordu. Evet bakın görüyorsunuz. Araba burada. Şuraya at koşulmuş olsa çok güzel bir şekilde burada böyle koşturma olabilir. Yani ben şahsen çok isterim. Romalılar da burada at koşturdu, Osmanlılar da at koşturdu. Bugün bu meydandan atı koparamayız. Adı at meydanı. Yine atlar gezmeli. Ve yine burada bir takım gösteriler düzenlenebilmeli. Cirit müsabakaları yapılabilmeli. Walk with them with the wide angle, keep round. Bu görmüş olduğumuz Spina duvarı hipodrom boyunca ortada uzayan bir duvardı. Bu duvarın üzerine bu meydanı ilk kez genişleten ve İstanbul'u başkent yapan Konstantin bir takım anıtlar diktirdi. Mısır'dan bu arkamda gördüğünüz obelisk dikili taşı getirme kararı aldı. 3. Tutmosis tarafından tepte yaptırılmış muhteşem bir tapınağın kapısında bulunmaktaydı. Ama gücü yetmedi. Onun yerine orada İskenderiye'ye götürülüp bırakılmış olan bu anıtı buraya Theodosius döneminde getirilecek ve 1. Theodosius döneminde Proclus'un yardımlarıyla bir aylık bir süre zarfında buraya bu anıt dikilecektir. Daha sonra Yunanistan bugünkü Delphi Apollon Tapınağı'ndan yılanlı taş getirildi. 7. Konstantin'de bir örme taş yaptırdı. Şimdi onları görelim. Osmanlı'da devlet anlaşmaları. Anıtlara doğru giderken burada biraz durdum. Neden? Çünkü şu arkamda gördüğünüz şu an restore edilmekte olan bu yapı Osmanlı'dan günümüze gelmiş meşhur Tapu Kadastro binası. Yani günümüzün Türkiye'sinde de Tapu Kadastro tarafından kullanılıyor. Osmanlı'daki adı Devleti Hakani Nezareti'ydi. Devleti Hakani Nezareti. Yani aynı manaya geliyor aslında bugünkü kullanımıyla. Bu bina Osmanlı'nın son döneminde ulusal mimarlık akımı ölçüleriyle Mimar Vedat Tek tarafından yaptırılmış harika bir bina. Ama bakın Osmanlı dönemi nerede yapılmış? Meydanın kenarında. Meydanı işgal etmiyor. Şöyle yürüyeceğiz. Bakın burada meydana inşa edilmiş en muhteşem Osmanlı vezir saraylarından biri var. Makbul, sizin bildiğiniz dizideki meşhur adıyla Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayı. Şu görmüş olduğunuz yapı. Devasa bir saray. Bu saray inşa edilirken hipodromun kalıntıları kullanılmış. Şimdi bakın bu yadırganacak bir şey değil. Neden? Çünkü her medeniyet kendinden önceki medeniyetin kalıntılarını kullanmış. Putperest Romalıların kalıntılarını Hristiyan Romalılar kullanmış. Osmanlı da Hristiyan Romalıların kalıntılarını kullanmış. Yani hipodrom meydanındaki aslında son kalan tarihi objeler İbrahim Paşa'nın sarayının inşaatı sırasında kullanılmış. Ve İbrahim Paşa'nın sarayının içerisinde hipodroma ait çok kıymetli bazı bölümler kalmış. Hala duruyor içerisinde. Biz sizinle beraber bunları göreceğiz. Osmanlı bu gördüğünüz meydanı çok amaçlı kullanmıştır. Sadece böyle ata binelim, yok kilit oynayalım falan değil. Padişahların çocuklarının düğünleri ya da sünnetlerinde günlerce süren törenler olmuştur. Yani Kanuni'nin Matrakçı Nasuh'u ya da 16. yüzyıl sonundaki ya da 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet'in düğünlerinde 54 gün süren düğünler vardır. Bakın padişah şu gördüğünüz balkona çıkıyordu. Şu gördüğünüz balkona ve orada
bu meydandaki törenleri takip ediyordu. Şimdi içeride size bir sürprizim var. Beni takip et. Bakın burası son derece heyecan verici. Şu an biz Türk İslam Eserleri Müzesi'nin içerisindeyiz. Yani İbrahim Paşa Sarayı'nın içerisindeyiz. Ve bu alt kesim son restorasyondan sonra halka açıldı. Normalde kapalıydı burası. Şu gördükleriniz ne biliyor musunuz? Bu gördükleriniz tarihi Roma hipodromunun o oturma yerleri. Evet. O oturma yerleri. Bakın hipodrom nasılmış? Hemen şuradan resimlerine bakalım isterseniz. Spina'yı görüyorsunuz değil mi? Bakın Spina. Size bahsetmiş oldum. Burası nereye bakıyor? Tam karşı tarafa bakıyor. Size az önce bahsettiğim, bakın Karkeres diye bahsetmiş olduğumuz hipodromun giriş kapısı. Birçok kemer var demiştim. Bakın görüyorsunuz burası Karkeres. Yani hipodromun girişi, az önce size anlattığım. Bunun tam kenarında ne vardı? Firuz Ağa'nın camisi vardı. Ve tam meydanın ortasında ne vardı? Spina duvarı vardı. Bak Spina duvarı tam bu görmüş olduğunuz kısım. Spina duvarının üzerinde de bir takım anıtlar. İşte dikili taş, Mısır'dan getirilmiş olan, yılanlı taş, Delphi Apollon tapınağından getirilmiş olan ya da işte Konstantin'in, 7. Konstantin diktiği örme taş ve bunun gibi onlarca daha anıt var. Tribünler bunlar, işte bahsetmiş olduğumuz hipodrom tribünleri. İşte bu tribünler, bu görmüş olduğumuz hipodrom tribünlerinden günümüze kalan çok küçük birkaç parça işte bunlar. Aslında kazı yapılmış olsa bunların altlarından kim bilir daha neler çıkacak. Keşke bunlar görülebilse. Bir de şunu göstereyim bakın. Bu da hipodromun bize yine eski dönemini gösteriyor. Yani Osmanlı'nın fethinden sonrasına bakan dönemini. Marmara Denizi, bakın şu gördüğünüz. Bunlar İstanbul'un Marmara Denizi'ne bakan surları. Hipodromu görüyoruz. Mısır'dan gelen dikili taşı görüyoruz. Spendo'nun üzerinde sütunlar, sütun sıralı revaklar duruyor. Bu çok önemli. Kanuni döneminde askerleriyle buradan Kanuni yürüyor ve aynı bu sütun sırası hala ayakta durmakta. Şu an günümüzde bu kısım yok. Birazdan gideceğiz buraya. Ama şu kısım hala sapasağlam ayakta duruyor. Ve şu an leş gibi burası. Madde bağımlılarının yatağı, sarhoşların yatağı. Buralar otopark yapılmış. Ya şuralar turizme kazandırılsa, restore edilse, pırıl pırıl temizlense, güvenliği sağlansa. Haftada bir gün şurada pazar kuruluyor. Pazarda burada pazara gelenlerin meyve sebzelerin depoladığı yer olarak kullanılıyor Spendo'nun için. Günah değil mi ya? Buralar ayağa kaldırılsın. Ve bakın anıtları görüyorsunuz. Spendon, artık tabii Spendon denmeye bin şahit lazım. Toprağın altında kalmış bir yıkıntı. Peki şu duruma göre İmparatorluk Sarayı neredeydi? Buradaydı. Hani Fatih Ayasofya'nın damına çıkıp ağlamış ya, harabeye dönmüş diye. İşte Fatih'in fethinde hipodromun görüntüsü bakın işte aynen bu vaziyetteydi ve gördüğünüz gibi imparatorluk kapısı da, yani hipodromun kapısı da bir hayli kötü durumda idi. Şöyle gelin, bakın mesela buradaki gravürler falan hakikaten çok güzel. Ayasofya'yı görüyorsunuz. Justinianus'un yaptırdığı 3. Ayasofya dev kubbesiyle burada işte hipodromun giriş kapısı, Spina duvarı, Spina'yı görüyoruz. Üzerinde anıtlar. Mesela değişik hayvan heykelleri varmış. Bu at yarışlarında yarışları kazanan bazı ünlü sürücülerin heykelleri varmış. Başında ve sonunda. Hakikaten çok enteresan. Tabii şu bakış açısına göre İmparatorluk Sarayı nerede? Bu tarafta. Tam bu tarafta kalıyor. Şimdi birazdan dikili taşın size kaidesini göstereceğim. Kaidede o hipodromdaki at yarışlarını izleyen Theodosius ve ailesini, yöneticileri ve halkı da göreceğiz. Bakın mesela bu da çok güzel gösteriyor hipodromu bize. Şimdi bu belediyenin koruma kuruluna vermiş olduğu projede kimse kalkıp bu tribünleri ayağa kaldıralım, edelim falan demiyor. Yani Sultanahmet Camii yerinde duruyor, İbrahim Paşa Sarayı yerinde duracak. Bu konuda hiçbir problem yok. Ama Spendon şu an leş gibi. Spendon atıl vaziyette duruyor. Spendon'un restorasyonu, temizliği yapılıp bir müze haline getirilmesi düşünülüyor. Şu kısım koca bir bina bu. Bunun altında dev sarnıç var. Mesela Spina, bana kalırsa şu anıtlar çok daha güzel korunup eksik bir takım anıtlar canlandırılabilir. Yani burada hem Osmanlı hem Roma çok daha güzel meydanda temsil edilebilir. Bu da 1950'lerdeki kazıya gösteren fotoğraflar. 1950-55
bir Adalet Sarayı yapılıyor arka tarafa. Yani İbrahim Paşa Sarayı tarafına. Adalet Sarayı yapılırken güzelim İbrahim Paşa Sarayı'nın yarısı yıktırılıyor. Yarısı. Ve kazı sırasında bu tribünler ortaya çıkarılıyor. Tribünler. Bakın işte şu an görmüş olduğunuz, hemen şöyle bir bakalım. Bakın şöyle bir gelirseniz tribünler bu şekilde devam ediyor ve eğer turizme kazandırılabilirse Spina'yla, yani Spendon'la, hipodromun bir ucuyla Ayasofya arasında yeraltı tünelleri var, geçitleri var. Bunlar ortaya çıkarılabilir. Yani biz Spendon kısmından biletimizi alır gireriz, Ayasofya'dan çıkarız yerin altından. Ya Kudüs'te İsrail adamlar neler yapmış bir görseniz ya. Giriyorsunuz böyle yerin altından Kudüs'ün yer altını geziyorsunuz. YouTube kanalında bunun da videosunu yaptım. Bak linkini koyayım şuraya. Oradan da tıklayın izleyin. Kudüs'te biletimi aldım. Deli para ödedim. Girdim yerin altından kilometrelerce Kudüs'ün altlarını gezdim. Yani adamlar turizmi açmış. Biz niye açmıyoruz? Ayasofya ile Spendon arası. Bütün bir hipodromun altı gezdirilebilir. Buna müsait aşağısı. Koca koca binalar var. Ama biz üstünü kapatmışız, uyumuşuz. Görüyorsunuz bakın burada sadece küçücük bir kısmını görüyoruz. Bu da dediğim gibi daha yeni açıldı. Yani Türk İslam Eserleri Müzesi'nin son restorasyonunda burası ziyarete açıldı. Peki bu neydi şu gördüğümüz? Farkındaysanız alçaktan yukarı doğru giden bir bölümleme var böyle üst üste. Bunun üstünde mermer koltuklar vardı. İnsanlar burada oturup bu meydandaki at yarışlarını, atlı araba yarışlarını izliyorlardı. İmparatorlarına selam veriyor, tezahürat ediyor, belki yuhalıyorlardı. Gladyatör dövüşlerini izliyorlardı. Yabani hayvanların birbirleriyle savaşlarını izliyorlardı. Yani burası bir gösteri alanı ve bunlar da oturma gruplarıydı ve boydan boya bütün bir hipodromu çevirmekteydi. Şimdi Türk İslam Eserleri Müzesi sırf size bunları göstereyim diye geldim. Bakın arka tarafta devam ediyor. Aynen bakın bu şekilde tribünler, burada ara bölüm kesilmiş. Aynı tribünler buradan böyle Firuza Camii'ne kadar devam ediyordu. Ama kimi Hristiyan Roma döneminde, kimi Osmanlı döneminde üzerlerine farklı binalar yapılarak günümüze ulaşması engellenmiş oldu. Biz şunu istiyoruz. En azından günümüzde bulunanlar toprak altında kalmasın. Olanlar ortaya çıkarılsın ve yerli yabancı turistler, herkes buradaki bu eserleri görsün. Mesela Osmanlı'nın bu meydandaki o düğün sahneleri, cirit müsabakaları, bunlar da canlandırılsın. Ya bunlar niye yapılmıyor? Ben bunların da yapılmasına tarafım açıkçası. Şimdi dışarı çıkalım. Anıta ait daha bir sürü, hipodroma ait bir sürü anıt ve detay var. Bunları da konuşacağız. Hadi buyurun. İbrahim Paşa Sarayı'nın hemen girişinde bu minyatürleri birçok ziyaretçi atlıyor. Aslında atlamamak lazım. Neden? Hipodromu o kadar güzel gösteriyor ki bunlar. İbrahim Paşa Sarayı'nın hemen kenarındaki at rampası. Bakın görüyorsunuz. Atlarla binanın içine giriyorlar at rampasından. Muhteşem. İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ı selamlıyor. Gördüğünüz gibi dizlerine kapanmış vaziyette. Bir otağda. İbrahim Paşa'nın Topkapı Sarayı'ndan cenazesi tabutla çıkarılıyor. Ama tabii bizi asıl ilgilendiren mesela şu. Bakın tam hipodromu anlatıyor. Osmanlı döneminin hipodromunu. Dikili taşı görüyorsunuz değil mi? Dikili taşa tırmanma marifeti gösterenler var. Mısır'dan gelen. Mesela örme taşa biri tırmanmış, orada tezahürat yapıyor. Size az önce dışarıdan içeri girerken gösterdiğim balkonda padişah sünnet olacak çocuklarıyla beraber orada duruyorlar. Bakın çocuklar burada, padişah burada. Şu iki kişi de Enderun'un son sınıf talebeleri, has odalılar ve meydandaki çanak yağma merasimini izliyorlar. Hem dikili taş hem örme taş, ortada da yılanlı taş başlarındaki yılanlarıyla beraber gözükmekte. Çok önemli. Mesela bakın burada 1530 yılına ait bir minyatür Kanuni Sultan Süleyman şehzadeleriyle beraber hipodrom meydanında yürüyor. At meydanında yürüyor yani. Buradan bunu. Mesela şu 3. Mehmet'in sünnet törenine alakalı 1582 tarihli bir minyatür. İbrahim Paşa Sarayı'nın balkonlarına herkes kurulmuş, balkonlarına ve meydandaki geçit törenlerini izliyor. Tam 54 gün süren bir düğün töreniydi bu. Tam 54 gün süren. Şehzade Mehmet'in bu bahsettiğim 1582 töreninde, bakın sünnet töreninde şehzadenin meydana getirilişi, beyaz bir ata bindirmişler şehzadeyi, görüyorsunuz. Sakalı bıyığı falan yok çocuğun. Bu şekilde ve nerede? Dikili taşla yılanlı taşın arasında yürütülüyor. Bu şekilde bunları görmekteyiz. O 1950-55 yıllarında şu gördüğünüz avlunun aynısından burada bir tane daha var.
göz göre göre adalet sarayı yapacağız diye onu yıkıyorlar. Şimdi yeniden meydana doğru çıkalım. Evet, meydana geldik. Arada kamerayı ben alıyorum böyle. Şimdi yeniden kamerayı yanımdaki arkadaşlara vereceğim. Kamera önüne geçeceğim. Konuşacağımız çok şey var. Evet, İbrahim Paşa'nın sarayını beraber gezdik. Bakın şu balkonu gördünüz. Az önce minyatürlerde size gösterdiğim balkon buydu. Padişahın bizzat bu meydanı ve bu meydandaki gösterileri izlediği balkon o balkon. Yani düşünsene yüzyıllar boyunca Kanuniler, 3. Muratlar kimler o balkona çıkmış ve bu meydandaki gösterileri izlemişler. Şimdi meydanın en ihtişamlı anıtını konuşacağız. O anıt şu görmüş olduğunuz Mısır'dan getirilen dikili taş. Şimdi bu videoda benden bu dikili taşı size böyle uzun uzun anlatmamı beklemeyin. Neden? Çünkü ben bunun ayrıca bir videosunu yaptım. Onu da linkini hemen koyuyorum buraya. Yani İstanbul'un en yaşlısı diye bir video yaptım. Orada bu dikili taşı 1 saate yakın anlattım. Oradan izlersiniz. Şimdi bu taşı buraya kim dikti? Roma İmparatoru. O zaman Büyük Roma'ydı. Doğu Batı diye ikiye ayrılmamıştı. Büyük Roma'nın imparatoru 1. Theodosius dikti. Bu anıtın Romalılar döneminde konulmuş bir kaidesi var. Kaide bizi ilgilendiriyor bu video için. Niye? Çünkü buranın hipodrom halini bize milattan sonra 360 yılının görüntüsüyle gösteriyor. Hadi yaklaşalım. Bu Mısır'dan dikili taş niye getirildi meydana? Bir kere Konstantin yeni gıcır gıcır bir şehir kurmuştu, başkent. Ama biliyorsunuz her şeyin yenisi güzeldir deriz ama bazen eskisi daha güzeldir, daha makbuldür. Yeni gıcır gıcır ama eski bir şey yok. Yani o kadimlik, o geçmişlik, geçmişin verdiği kıymet debdebe yok. 0 kilometre. Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma'dan bir takım anıtları buraya getirdi. Yönettiği ülkelerden anıtları getirdi. Burasını bir hükümranlık meydanı haline getirdi. Mısır'a hakimim. O zaman Mısır'dan bu taşı getirir, meydana dikerim dedi. Gücünü, büyüklüğünü göstermek istedi. Konstantin taşı getirmeye muvaffak olamadı ama bunu Theodosius başardı. Taşı buraya dikerken de bu meydanda neler yaptıklarını gösteren bir mermer kaide diktiler. Şimdi kaideye yakından bakalım. Size az önce bahsettiğim, bu taşı anlattığım videoda bu kaideyi de uzun uzun anlattım. Sadece burada özet geçiyorum. Bakın bu gördüğünüz alan Katisma, İmparatorluk Locası. İmparatorluk Locası neredeydi? Tam şu Sultanahmet Camii'nin olduğu yerdeydi. Zaten caminin olduğu yerde İmparatorluk Sarayı vardı. Palatina Magnum, o büyük saray. O büyük saraydan Katisme'ye İmparator Locası'na bir geçiş vardı. İmparator locaya çıkıp bu meydanda gösterileri izliyor. Aynı zamanda halkla bir ve beraber oluyordu. Yani böyle bir durum söz konusu idi. Şimdi mesela Büyükşehir'in projesinde Katisme'yi yeniden yapalım, böyle bir şey yok. Ama dedim ya, videoda o animasyonda o eski hali gösterildiği için izleyenlerin bir kısmı sanmışlar ki o animasyondaki hale getirilecek. Kimsenin böyle bir düşüncesi yok. Düşünce ayağımızın altındaki gizli kalan tarihi ortaya çıkarmak. Şimdi bakın, loca 1. Theodosius, yanında hanımı, öbür yanında daha sonra devleti ikiye bölüp paylaştıracağı oğulları Arkadius ve Honorius. Soyluları görüyoruz, arkada muhafızları görüyoruz, halkı görüyoruz. Ben özellikle şunu görmenizi istiyorum. Şöyle yeni yaklaşın, iyice dibe doğru. Şöyle alayım ben. Şimdi bakın, burada ne var? Burada Spina'yı görüyorsunuz. Yani aslında Sultanahmet Meydanı'nı görüyorsunuz. O günün hipodromu. Ve hipodromu boydan boya ortadan bölen Spina duvarı var. Bakın sağdan sola doğru bütün bir duvarı size gösteriyorum şu an. Ve duvarın üzerindeki anıtları görüyor musunuz? Duvarın üzerindeki anıtlar. Bakın dikili taş, sipsivri tepesiyle duruyor. Örme taş. Bir takım kemerli yapılar var. Ve dikkat edin, bu anıtların, yani bu Spina duvarının kenarlarında atlı araba yarışları var. Atlı araba yarışları var. Yani burada bu detayları da kesinlikle unutmayalım. Evet, bu anıtları burada gördük. Şimdi şöyle yürüyelim.
bugünün Yunanistan toprakları, tarihi Delphi şehri ve tarihi Apollon Tapınağı. Apollon Tapınağı'nın zamanında hani 22 Grek şehir devletinin o günün Pers ordusunu yenmesi üzerine onların tunç silahlarını eriterek yaptıkları, bakın 22 boğumlu 3 tane yılanın iç içe geçmiş hali. Az önce İbrahim Paşa Sarayı'ndaki minyatürlerden gördüğünüz yılanların başları vardı. 3 tarafa doğru bakan. Aslında üzerinde altın bir vazo. Onun da içinden su akıyormuş. Delphi Apollon'da bu oraya yapılıp konduğunda Delphi Apollon'da Aristo yıllarca eğitmenlik yaptı. Büyük İskender 3 yıl Aristo'dan Delphi Apollon'da ders aldı. Yani şu gördüğünüz anıt Aristo'yu da gördü, Büyük İskender'i de gördü. Siz İstanbul'a gelirseniz siz de görecek. Çok heyecan verici. Ama maalesef 17. yüzyılda bir Yeniçeri ayaklanmasında yılan başları kırıldı. Bu başlardan birinin çenesi bugün İngiltere'de British Museum'da. Neden British Museum'da? Sebebini söyleyeyim mi size? İngilizler 1920 yılında İstanbul'u işgal ettiler. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllar. Ve İstanbul'u İngiliz, Fransız güçleri beraber işgal ettiler. Bu işgal üzerine fırsat bilip bunu bu bölgede kaçak kazı yaptılar. Ve kaçak kazı sırasında yılanı taşın, yılan başlarından bir tanesinin çenesini buldular. Bu çeneyi şu an tabii İngiltere'ye kaçırdılar. Londra British Museum'da sergiliyorlar. Hiçbir şeye benzemiyor tabii. 1950'lerde Menderes dönemi park düzenlemesinde bizimkilerde yılanın o çenesini İngilizlerin bulduğunun üst baş kısmını buldular. Bizimki süper. Gözler, kafa kısmı, burun hepsi duruyor. Şu an arkeoloji müzesinde sergide. Yani bu bölgenin kesinlikle kazılması lazım. Ve orijinal derinliğine indirilmesi lazım. Orijinal derinliği. Nasıl yani? Bakın şöyle. Şimdi dikili taş Mısır'dan gelmiş, önümüzde duruyor. Romalılar buna bir kaide yaptırmış, önümüzde duruyor. Ama biz bunun yanına yaklaştığımız zaman aşağı doğru bakıyoruz. Neden aşağı doğru bakıyoruz? Çünkü bu tepe yükselmiş. Şu an bizim bastığımız bu yüksekliği oluşturan kim? Sultan 1. Ahmet ve dönemi. 1. Ahmet 1609 yılında buraya dev bir cami yaptırıyor. İşte bu gördüğümüz Sultanahmet Camisi'ni. Tabi camiyi yaptırırken caminin olduğu yerde ne var? Roma İmparatorluk Sarayı mı var? Tabii ki hayır. Sokulu Mehmet Paşa'nın konağı var. Yani Sadrazam Sarayı. Sadrazam Sarayı yıktırılıyor, tepe düzleniyor. Tepenin bütün molozu meydana yığılıyor ve meydan metrelerce yükseliyor. Yani normalde 1. Ahmet ya da Ardalı padişahlar döneminde yaşamış olsaydık biz geldiğimiz zaman evet bu anıt burada duruyordu ama tam şu ucuna kadar toprak vardı. O şekilde toprak vardı. Yani böyle bir durum söz konusuydu. Peki ne zaman kazıldı burası aşağı doğru? Sultan Abdülmecit döneminde. Yani şimdi ben biliyorum bu videoyu izleyen bazıları diyorlar ki kazımazı olup Roma eserleri çıkacak, Osmanlı gölgede kalacak falan. Böyle bir şey yok. Osmanlı bu meydanı sevdi. Bu meydanda tarihsel, sanatsal değeri olan her şeyi korudu. Bakın bugünün bazı bağnazları Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşasaydı şu taşı İstanbul'u fethetmez, indirirlerdi aşağıya. Fatih senden benden daha mı Müslüman? Evet daha Müslüman. Ve bu taşa dokunmadı. Halbuki bu taşın üzerinde Mısır putperestliğine ait bir sürü putun, tanrının rölyefi kabartması var. Horuslar, Isisler, şunlar bunlar. Ellemedi. Kimse tapmıyordu. Sadece sanatsal bir obje olarak duruyordu. Bir de Osmanlılar aynı zamanda geçmişten gelen bir gelenekle bunun tılsım olduğuna inanıyorlardı. Muhafaza etmeye devam ettiler. Korudular. Unutmayın. Hani bazı kaynaklar diyor yok tılsımlıymış, dokunursan bir şey oluyormuş. Osmanlı ondan korkmuş, ellememiş. Hiç kusura bakmayın. Osmanlı yok tılsımlıymış, bilmem neymiş diyen o bugünün bağnazlarından da değildi. O dönem için söylüyorum. Fatih döneminin Müslümanları. Gayet akılcı insanlardı. Neyin ne olduğunu biliyorlardı. Sanatsal değeri olan hiçbir tılsım olmayan bir sürü Roma eserini de Fatih korumasını bilmişti. Bu gördüğümüz kazı Sultan Abdülmecit döneminde. Yani 1850-55'li yıllarda padişahın emriyle yaptırıldı ve taşlar dibine kadar ortaya çıkarıldı. Bu arada taşların dibine baktığınız zaman Spina duvarının bir kısmını görüyoruz. Bakın şu değil ha, şundan bahsetmiyorum. Şu alttan bahsediyorum. Şu altta gördüğümüz taş, örgü, duvar aslında Spina.
Yani şu kenar duvarlar kaldırılacak, burası kazılacak. Orijinal spine bunun altında duruyor. Ve öyle bir hale getirilecek ki, bakın öyle bir hale, bizim bel seviyemizin üstünde burada kalacak. Biz onun kenarında yanlardan yürüyor olacağız. Niye olmasın? Niye tarih ortaya çıkarılmasın? Şöyle gidelim. Bu arada Yılanlı Taş'ın tarihini uzun uzun anlatmadım. Çünkü bunu da anlattığım ayrıca bir video var. Şimdi ona girersem konu sapacak. Orijinalinden ve video çok uzayacak. Bunu anlattığım videonun da linkini buraya bırakıyorum. Lütfen oradan tıklayın ve merak ediyorsanız izleyin. İlk çağa kadar geçmişi giden müthiş bir anıt. Ve sırada müthiş bir anıt daha var. Bu da 7. Konstantin tarafından yaptırılmış. Ben gruplara bunu anlatırken biraz espriyle yaklaşıyorum. Romalılar Mısır'dan dikili taş getirmişler. Yok Delphi Apollon'dan bir taş getirmişler. Yani taş dediğimiz yılanın taş. Bronz bir anıt. Sonra demişler ki bu dünyada bizim bir dikili taşımız olmayacak. Ve 7. Konstantin bu arkadaki anıtı yaptırmış. Aslında böyle değilmiş. Yani üzeri tamamen tunçlarla kaplı, süslü şatafatlı bir anıtmış. Latin istilasına maalesef bunları da sökmüşler. Bu arada Yılanlı Taş'la alakalı benim bir tavsiyem var. Şimdi bakın, bu gördüğünüz anıt daha yakın zamanda restore edildi. Oksitlenmiş bir takım bağlantı yerleri vardı. Hepsi temizlendi, düzeltildi ve ortaya kondu. Ama gözünüzü seveyim, şu gördüğünüz anıt yani 1800 yaşında bir anıt ve burada açık havada korozyona maruz kalıyor. Yani yazın ateş gibi güneşin altında, kışın üzerine yağmur, kar yağıyor. Benim teklifim şu: bu gördüğünüz Yılanlı Taş'ı kaldıralım, müzeye koyalım. Mesela Spendon müze yapılırsa harika olur. Bu orijinal taş Spendon'da müzede durur. Aynı bizim Quadriga var ya, 4 at heykeli. Ne yapmış İtalyanlar? Oradaki bazilikanın kapısına imitasyonunu koymuşlar. Orijinalini müzenin içinde muhafaza etmişler. Biz bunu açıkta tutmayalım artık. Bunu müzeye kaldıralım. Buraya ne koyacağız? Buraya bunun aynısının tamamlanmış halini koyalım. Yani 3 yılan başı da var. Onun üzerine altın vazo var. İçinden su akıyor. O ilk buraya Konstantin tarafından getirildiği dönem haliyle canlandıralım ve o kopyasını buraya koyalım. O şekilde muhafaza edelim. Ha, burada zamanında var olan bir takım anıtlar var. Mesela Belçika'nın Gent şehrine giderseniz, Gent'te Belfort denilen bir kule var. Kulenin tepesinde altın bir ejderha var. O altın ejderha buradaymış zamanında. Latin istilasında Norveç kralı kaçırmış, kendi gemisinin burnuna koymuş. Daha sonra Gent kontluğu ile yapılan bir savaşta savaşı kaybetmiş ve Norveç kralının gemisinden ganimet olarak alınmış, Gent'e getirilip Belfort'a konmuş. Daha geçen haftaki bir turumda Gent'ten misafirlerim vardı. Dediler ki Talha Bey 2 yıldır Belçika Gent yönetimi, yani belediyesi, belli kutlama günlerinde ejderhanın ağzından ateş fışkırtıyor. Gücümüz yetiyorsa orijinalini getirelim. Yetmiyorsa birebir aynısından yaptıralım, buraya koyalım. Ne kadar güzel olur tarihteki haliyle. Mesela yine Venedik'te San Marco meydanında, San Marco Bazilikası'nın köşesinde porfirden yapılmış 4 imparator heykeli var. Ayaklarından bir tanesi bizde, bütün heykel orada duruyor köşede. Getirebiliyorsak onu, getiremiyorsak bir kopyasını yapalım, onu da buraya koyalım. Sergileyelim. İnanın Türkiye'de en çok para basan müze burası olacak. Ben size söyleyeyim. Bunlar kesinlikle olmalı. Daha bir sürü var böyle sağa sola kaçırılmış. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde var ya, tribünlerin, o koltuklarının ayakları var. Evet, ayakları bulundu. Sultanahmet Camii'nin bahçesinde kaçak kazı yapıldı 1993 yılında. Evet, kaçak kazı. Bak şöyle göstereyim. Şu an Sultanahmet Camii de restore ediliyor. Maalesef giremiyoruz caminin içerisine. Yani cami kısmen açık. Şu gördüğünüz bahçe kısmı tamamen kapalı. Şuraya giremiyoruz. Bakın, Mısır'dan gelen dikili taş bu. Dikili taşın tam karşısında, şu kapının içinde 1993 yılında bir kaçak kazı yapılıyor. Sormayın caminin bahçesinde İstanbul'un göbeği nasıl oluyor diye. Ve kazı sırasında hipodromun kenarlarında bulunan o oturma yerlerine ait 2 tane taş koltuk bulundu. Yani caminin bahçesindeki kazıdan 2 tane taş koltuk çıkıyor hipodroma ait.
şuralar kazılsa neler çıkar? Mesela İngilizler 1920 kaçak kazısında burada sadece yılanlı taşın kafasının alt çenesini bulmamışlar. Tepsi gibi bir skarebe böceğinin heykelini bulmuşlar. Yani Mısır'dan getirilmiş. Sadece dikili taş getirilmemiş. Tepsi kadar bir skarab getirilmiş. Yani gübre böceği. O da götürülmüş British Museum'a. Dediğim gibi. Devam edelim yürümeye. Spendon'a kadar yürüyecek ve bu videoyu orada bitireceğiz. Asıl konuşacağımız detay konular orayla alakalı. Mesela şu an ayağımızı bastığımız yeri birçok insan bu granit döşeme taşın altının toprak olduğunu sanabilir. Hayır değil. Bu yürüdüğümüz yani bastığımız taşın altı binalarla dolu. Şu alt kısım koca bir sarnıç. Romalılar sonradan burayı sarnıca çevirmişler. Şimdi şöyle yapalım. Sizinle beraber Spendon'a doğru yürüyelim. Buralar biraz gürültülü. Çünkü Marmara Üniversitesi Rektörlük binası da tamirata alındı. Evet. Restorasyonda olduğu için maalesef böyle göreceksiniz. Ama ben tabii ki anlatırken size orijinal binanın resmini getiririm. Osmanlı'nın son döneminde buraya bir tarım ve ticaret nezareti, aynen tabu kadastro gibi, Devlet-i Hakani Vezirliği gibi buraya da bir nazırlık binası yapıldı. Tarım Ticaret Bakanlığı'nın binası yapıldı Osmanlı'nın son dönemi. Cumhuriyet Türkiye'sinde burası Marmara Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılıyor. Ulusal mimarlık akımının yine en güzel eserlerinden bir tanesi. Burada durmakta. Burada kazılar mazılar olduğu zaman bu rektörlük binası duracak mı? Tabii ki duracak. Osmanlı'dan günümüze gelmiş en güzel eserlerden bir tanesi. Tabii ki duracak. Bu da korunacak ama alttaki Spendon bağlantıları ortaya çıkarılıp biz buraların altlarında gezebileceğiz. Şöyle yürüyelim. Bakın şu an parktan aşağı doğru gidiyoruz. Aşağı doğru ne demek? Burası bir tepe. Bu tepenin altı Spendon kısmı. Yani hipodromun U şekli. Buradan devam ediyor. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Bakın yukarıdan geldim. Sultanahmet Meydanı hepimizin bildiği, İstanbul'da yaşayanların kaç bin defa geçtiği meydan. Oradan böyle aşağı doğru indim. Normalde bilmeyen insan için orası bir park. Ama o bir park değil, o bir bina aslında. 2000 yıllık bir bina, devasa bir eser. Septimius Severus döneminde yapılmış, o günden bugüne gelmiş bir yapı. Ben çok grup getirdim buraya yıllardır. Grupları Sultanahmet Meydanı turuna böyle yürütürüm buraya. Yürütürken derim ki, o meydanı gezerken bastığınız şeyin bir park ve parka ait toprak ve basamak taşları olduğunu sanmıyorsunuz değil mi derim, döşeme taşları. Altında bir yapı var. Bazıları hadi oradan der gibi bakar. Sonra buraya getiririm. Ve sonra da onları bakın şu duvarı gösteririm. İşte bu gördüğünüz duvar yukarıdan böyle geliyor, görüyorsunuz değil mi? Bu duvarı da normalde görmememiz gerekirdi. Burada bir kod farkı olduğu için görüyoruz. Yani şu gördüğünüz bina o U şeklindeki hipodromun Spendon artık. Spendon başlıyor. Buradan böyle bu şekilde gidiyor. Ayasofya'nın önüne kadar gidiyor. Ve burada muhteşem bir altyapı var. Ve bu altyapı yıllardır üstü toprakla örtülü duruyor. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor. Kimse ilgilenmiyor, kimsenin umurunda değil. Kapanın elinde kalmış. Ya birazdan şurada bir köşeler var. Madde bağımlıları burada gece gündüz yata kalka, affedersiniz, alkol kokusundan, idrar kokusundan geçilmiyor. Türkiye'nin en çok para basacak yeri o vaziyette. İnsan kan ağlıyor. Onun için burayla alakalı bir restore edelim, kazalım, bakalım, edelim diye bir cümleyi biz yıllardır duymak için bekliyorduk. Yani bunu lütfen doğru anlayalım ve doğru bir şekilde tamamını erdirelim, destek verelim. Hadi yürüyelim, daha anlatacağım çok şey var.
Evet. Vallahi bu kadar olur. Yani ben normalde bugün bu çekimi planlarken hiç düşünmediğim ama size anlatmayı planladığım şey şu an tam karşınızda duruyor. İşte karşınızda meşhur Çarşamba Pazarı. Şimdi yürüdüm baktım pazarı görünce bir dakika bugün günlerden neydi dedim. Bugün günlerden çarşamba. Her çarşamba burada pazar kurulur. Tabi burada pazar kurulduğu için buradaki pazarcıların sebzeleri, meyveleri de nerede depolanır? Tabii ki Roma Spendo'nun içinde. Romalılar 2000 sene evvel bu Spendon'u niçin yaptılar? İleride bizim sebzeciler sebzelerini depolasın diye yaptılar. Yani işte onu anlatmaya çalışıyorum. Tarihi Roma hipodromu ne için var? Sarhoşlar gece içki içsin diye var. Sıkışanlar affedersiniz tuvalet aramayıp küçük abdestleri duvarına bozsun diye var. Sebzeciler sebze meyvesini depolasın diye var. Turist gezsin diye yok. Burada 25 yıldır rehberlik yapan adam şu duvara dokunsun, görsün, incelesin diye yok. İşte bunun değişmesi gerekiyor. Onun için önce bizim burayı bilmemiz gerekiyor. İşte bilmek için de bu videoyu yapıyoruz. Hadi takılın peşime devam edelim. Görüyor musunuz? Duvar gözükmeye başladı. İşte bu görmüş olduğunuz duvar bu kavis Spendon. Spina neydi? U şeklindeki hipodromun ortasındaki üzerinde anıtları taşıyan duvardı. Bir tarafı o kapının olduğu kısım düzdü. Fakat uç kısmı ovaldi. Düşünün 400 küsür metre uzunluk. Hala hipodrom devam etmekte ve şu arkamdaki duvarı normalde mesela insanlar buradan yüzlerce kere gelip geçen kimse görmez bakmaz. Turuma katılan bir kişiyle yürüyüp buradan böyle aşağı indiğimizde bu duvarı ben gösterince millet böyle rüyadan uyanmış gibi oluyor. Burada böyle bir şey varmış. Bu ne acaba diye. Ya kimse görmüyor ya, kimse bilmiyor, kimse ilgilenmiyor. Kimse bu yapıyla alakalı heyecanlanmıyor, delireceğim. Bu yapı 2000 yıllık Roma hipodromunun Spendon kısmı. Ve Osmanlı da bu eseri korumuş, yıkmamış, yok etmemiş. İnsanlar kazandırmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir gravürü var. Hiç unutmam. Marmara Üniversitesi'nde doktora ders dönemindeyiz. Profesörümüz Selçuk Mülayim Hoca'nın odasına girdim bir gün. Bir baktım duvarda kocaman bir gravür asmış böyle ince uzun. Dedim hocam bunu niye astınız? Dedi ki bu konu üzerine bir makale hazırlıyorum. Gözümün önüne dursun istedim dedi. Kanuni döneminde Sultan Süleyman askerleriyle Sultanahmet Meydanı. Sultanahmet Meydanı değil o zaman adı. Daha Sultanahmet Camisi yok. Osmanlı At Meydanı. Meydandan geçiyor. Meydanda anıtların hepsi duruyor. Yani şu an 3 tane var. Gösterdim size. Kanuni geçiyor. Onlarca anıt var. Sağlı sollu Roma'dan kalma. Hem yarı çıplak anıtlar ben size söyleyeyim. Hocam dedi ki bak dedi şu arkaya doğru bak dedi. Bir baktım arkada üçlü bir anıt var. Hani dedi şu Makbul İbrahim Paşa'nın Macaristan seferinden gelirken getirip meydana diktiği bir heykel var ya dedi. Hani halktan onu sevmeyenler hicvetmişler. Bir İbrahim geldi putları yıktı, bir İbrahim geldi putları yeniden dikti diye. O nedir? Üç güzeller heykeli. Yani Hera var, Afrodit var, Demeter var. Sırt sırta vermişler. İbrahim Paşa Macar seferi Mohaç galibiyeti sonrası getirmiş, meydana dikmiş. Heykeller meraklı olduğundan değil. Ne için dikiyor? İşte Osmanlı'nın bu zaferinin timsali. Macarları yendik, yok ettik, başkentlerinden heykel getirdik, koyduk. Bu bizim zafer anıtımız. Bir nevi siyasi propaganda yapıp halkı bilgilendirmiş oluyorlar. Yani hakikaten orada o uzun süre tutuldu. Sonra vazifesini eda edince kaldırdılar. Ya bunu unutmayalım. Spendon'la alakalı size anlatacağım çok şey var. Gelin biraz yaklaşalım. Bakın burada Büyükşehir'in bir bilgilendirmesi var. Allah'tan kırılmamış, sağlam duruyor. Şu izbe buralar, mezberelik. Bakın Spendon duvarı yazıyor. Yerdeki kemikleri görüyor musunuz? Gelin ben size Spendon'a ne kadar güzel baktığımızı, buraları ne kadar iyi böyle korunduğunu göstereyim. Bak hayvan kemikleri. Gelin şöyle. Kullanılmış atılmış spreyler, köpükler, bir takım yapı kalıntıları. Gelin. Bakın tahtalar, mahtalar, fırçalar, fırça sapları buralarda. Burada pazar yerine ait urganlar. Gelin böyle. Aynen öyle.
Görüyorsunuz değil mi? Bunlar ne biliyor musunuz? İşte size az önce söylediğim pazarcılar meyvelerini depoluyorlar buraya. Ya akıl alır gibi değil. Ya düşünün, bugün İtalya'ya gittiniz, Roma'ya gittiniz. Kolezyum'da böyle bir şey görebilir misiniz? Kolezyum'da. Sonra ne diyoruz? Avrupalılar bizi kıskanıyor. Nasıl kıskanıyor? Ben çok merak ediyorum. Ya üzülüyorum. Biz dünyaya medeniyet dağıtmış bir topluluğuz. Dünyanın en temiz, en kibar, en ahlaklı insanları bizdik. Ne olduk biz böyle ya? Bunlar ne? Pazarcıların tahta tezgahları. Bak kapı, o kilit. O kilidin anahtarı kimde biliyorsunuz değil mi? Pazarcılarda. Bakın bana kızmasınlar. Pazar tabii ki lazım. Onlar başımızın tacı. Onlara pazar yerleri yapılsın, edilsin ama Spendo'nun dibi olmasın. Bunlar olmaz ya. Bakın gelin. Bak Spendo'nu ne güzel koruyoruz. Gördünüz mü? Bakın. Görüyorsunuz. Kapı kilitli. Şu delikten bakın içeri. Bak içeride oturma yerleri. Millet takılıyor buralarda. İşte görebildiğiniz kadar. Bak orada oturma yerleri falan var. Millet. Ya buranın içi bir tarih. Bu mezbelelikten şuna bakın yani. Bir yabancı turist gelip bunu görse rahatsız olur ya, der bu ne? İncin top attığı yer. Yani geceleri burada öyle ayarsız insanlar yatıyor kalkıyor. Şuradan değil bir hanımefendinin, normal bir adamın falan da geçmesi kolay değil yani. Sıkıntı, güvenlik problem. Yani buraların gıcır gıcır, pırıl pırıl, bal dök yalı olması lazım. Millet buraya biletle girebilmek için can atması lazım. Yani ben projeyi okudum. Projede Spendo'nun A'dan Z'ye tamiri ve içinin müze yapılması var. Geç bile kalındı. Devam edelim. Bakın burada Öksüz Yetim bir Osmanlı çeşmesi. Hani bazıları diyor ya işte bu restorasyonlar yapılırsa Roma ayağa kalkar, Osmanlı gölgelenir. Bunu diyenlerin Osmanlı umurunda mı? Bence değil. Onların Osmanlı umurunda olsaydı bu çeşmenin ne suyu akıyor, yalağı çöplük içerisinde, musluk çalınmış, güzelim paha biçilmez kitabe kararmış, leş gibi ortalık. Bu dokunuyor mu? Dokunmuyor. Ama arkadaki Roma eserini bir restore etmeye kalkınca hemen bir anda Osmanlı dedemiz, Osmanlı adamız. Osmanlı gölgede kalıyor. Sen Osmanlı'yı sevmiyorsun, kusura bakma. Sen Osmanlı'yı sevseydin benden evvel bu videoyu sen yapardın. Gelirdin buraya, ay bu çeşmemiz kötü durumda derdin. Yaptın mı? Yapmadın. O zaman Roma'yı da düzeltelim, Osmanlı'yı düzeltelim diyenlere gölge etmemek lazım. Lütfen. Bakın biliyorum siyasi konjonktürden herkes kendine göre yani icraata bakmıyor. İcraatı kimin yaptığına bakıyor. Bundan bir kere kurtulmak lazım. Ortalıkta yapılacak bir şey var. Bu doğruysa doğru demeliyiz, yanlışsa yanlış demeliyiz. Biz öyle yapmıyoruz. Biz icraatı değil, icraata yapan, dokunan ele bakıyoruz. O el, yapan kişi bendense kötü de olsa savunuyoruz. O icraat iyi bir icraatsa, yapan benden değilse, iyiyse bile muhalefet ediyoruz. Böyle yaparak Türkiye'mizin çıkarlarına aleyhte hareket ederiz. Bu doğru bir şey değil. Bu şekilde gelişemeyiz, bu şekilde büyüyemeyiz. Osmanlı güçlü olduğu dönemlerde devlet ve sistemdi büyük olan. Şahıslar değildi. Lütfen Allah aşkına. Daha fazla göstermeyeyim değil mi? Sonra betona bakın. Tarihi şu gördüğünüz duvar Roma hipodromundan kalma 1500 yılı aşan bir tarih. Üzerindeki betonlar bizim kendi betonlarımız 20-30 senelik. Gayet iğrenç ve berbat. Bunların sökülüp orijinal halinde tamamlanması, ortaya konması lazım. Yani bunları tamir etmenin Osmanlı'ya bir zararı yok. Ben size söyleyeyim. Aynı zamanda bir Osmanlı tarihçisi olarak. Şöyle devam edelim. Buradan yürümek istiyorum ama çöpün içinde biraz zor olacak. Olsun, yine de yürüyelim. Bakın. Spendo'nun devamı. Yani hipodromun dipleri bunlar. Görüyorsunuz. Ne vaziyette. Ne kadar atıl bir durumda. Yani şurada yürürken korkuyor insan. Buradan bir köpek çıkar, saldırır mı diye. Ne bileyim. Şu an kameraman bile tereddüt ediyor. Gelmeli miyim diye. Hiç güleceğim yoktu.
Böyle göz göze geldik, kamerasız görmüyorsunuz. Yani ne bileyim hani siz gidiyorsunuz ama ben gelmek zorunda mıyım diye baktı. Artık ölürsek beraber öleceğiz. Kader birliği yaptık burada yani. Başka çare yok. Gülmemek için zor tutuyor kendisini. Evet. Vallahi buradan bir ya balicinin biri çıkacak ya bir köpek çıkacak. Bakın gelin. Spendo'nun ne halde olduğunu görün. Bak çok özür dileyerek. Görüyor musunuz? Pisliklere. Bakın. Bu gördüğünüz pet şişelerin içerisinde Coca-Cola yoktu. Ne olduğunu anlatmayayım. Bakın insan pislikleri. Yani insan basmaya çekiniyor. Gelin böyle. Bakın. Gördünüz mü? Bira şişeleri. Buralarda. Kıyamet kadar şişe. Çirkin bir telle burası kaplanmış. Hani kimse girmesin diye. Doğru giremiyoruz. Biz giremiyoruz. Rehberler, gruplar, turistler, yerli yabancı bu vatanın evlatları giremiyoruz. Her türlü pisliği çevirecekler girebiliyor. Onlar için sıkıntı yok. Onlar atlıyor bir yerden giriyor. İçiyor, şey yapıyor. Ondan sonra başka şeyler de yapıyorlardır. O kadarı bilmiyorum artık ben. Şuradan daha da ilerlemek istiyorum ama ilerleyemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi pazarcıların tezgahları burayı kapatmış. Bunlar bugün çarşamba olduğu için değil. Devamlı bunlar burada duruyor. Devamlı burada duruyor bunlar. Oldu mu yani? Yakıştı mı? Bir Roma Kolezyumu'nun yanına gidin. Bir bakın adamların olayı nasıl sattığına, nasıl koruduğuna. Bir de bizimkine bakın. Hakikaten insan üzülüyor. Hani daha fazla konuşmak istemiyorum. Gelin öbür tarafına geçeyim. Buradan gidemiyorum. Oradan devam edelim. Hadi buyurun. Ucuz satıyoruz. İyi meyveden. Evet, bakın az önce oraya kadar geldim. Bu tarafa geçememiştim. Şimdi pazarın içinden geldim. Buradayız. Bakın görüyorsunuz. Yani burada uyuyanlar, yatanlar, kalkanlar, gündüz de böyle, gece de böyle. Yani uzatmak istemiyorum bu çirkin manzaraları. Bunlar bize yakışmıyor. Buranın tarihine yakışmıyor. Şimdi şuradan etraftan döneceğiz. Bu yapıyı böyle uzaktan daha iyi göreceksiniz. Bakın fark ettiniz değil mi? Böyle bir ovallik var. Şuradan böyle düz geldi. Buradan dönmeye başladı. Böyle dönüyor. Sonra arka taraftan İbrahim Paşa Sarayı istikametinden devam ediyor hadise. Burası Spendon kısmı. Yani az önce bahsettiğim Kanuni Sultan Süleyman gravüründe de Kanuni bu meydanda yürürken de bunun üstündeki direklerin, kemerli direklerin bir kısmı gözüküyor. Roma İmparatorluğu döneminde hipodromun uç kısmına verilen isimdi Spendon. Ve buranın içinde hipodroma ait bir takım odalar, binalar, salonlar, bir takım malzeme depoları söz konusuydu. Bakın o bahsettiğim yuvarlak kısmı artık daha iyi görmeye başladık. Hipodromdan bu tarafa doğru geldik. Kavis buradan başlıyor. Bakın böyle bu şekilde buraya doğru gitmiş oluyor. Tepede bir okul binası görüyorsunuz. Pembe renkli. Tabii okulun şu anki durumu çok kötü. Bakın okul kuvvetlendirilsin diye güzelim 1500 yıllık o tuğla taş alaşımlı tarihi duvarların üzerine betonlar dökülmüş. Beton ayaklar yapılmış. Korkunç yani, korkunç kötü. Peki bu okul neyin nesi? Şimdi normalde 1. Ahmet ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri arasında geçen bir diyalog biliyoruz. 1. Ahmet Sultanahmet Camii'nin inşaatı sırasında zaman zaman buraya geliyor. Bir gelişinde hocası Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni de görüyor burada. Hocasıyla beraber burada dolaşıyorlar. Dolaşırlarken hocası bu gördüğünüz yeri göstererek sultanım diyor. Bir dönem aslanların gezdiği bu yere bir mektep yani okul yaptırsanız talebeler aslanlar gibi dolaşsa diyor. 1. Ahmet'te külliyesinin o medrese kısımlarını yaparken rivayete göre bu gördüğünüz yere de mektebin devamını getiriyor. Ama tarihine bakarsak Roma İmparatorluğu döneminde bu Spendon'un üstü yani hipodrom olarak kullanılan o revaklı kısımlar Hristiyan Roma döneminde yani 1000'li yılların sonunda farklı amaçlarla kullanılmış. Bir ara hastane olarak kullanılmış. Bir ara
silah yapım yeri olarak kullanılmış. Fatih 1453'te İstanbul'u fethettiğinde Sadrazamı Gedikahmet Paşa o yukarıda Hristiyan Roma döneminin binalarını kılıçhane olarak değerlendirmiş. Yani kılıç üretim merkezi olmuş orası. 3. Ahmet dönemine gelindiğinde yine burası bir ara hastane olarak kullanılmış. Sultan Abdülaziz döneminde 1868 yılında Mithat Paşa burayı bir sanayi mektebi yapmış. Yani meslek lisesi yapmış. Hani o kılıçhaneyi, metal işleriyle uğraşan öğrencilerin okulu olmuş burası. Ve günümüzde Sultanahmet Lisesi olarak eğitim sürüyor. Fakat okul tabii çok eskidiği için restore edilmek amacıyla şu an okul kapandı. Yani geçici olarak başka yerde eğitim veriyor. Böyle bir durum söz konusu. Marmara Rektörlük binasının çok ciddi sanatsal değeri var. Bu binanın sanatsal bir değeri yok, onu söyleyeyim yani. Çok bir şeysi yok. Önünde Osmanlı'nın 17. yüzyılından kalan hastaneye ait havuz ve mermer sütunları okulun önünde hala korunmakta. Biz yolumuza devam edelim. Spendon'u tam dönüp hipodromu tam bitirmeden bu programı bitirmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın buralar dikenli tellerle çevrili. Hani aman insanlar girmesin, etmesin diye üzerlerinde bakın böyle jiletli teller falan. Ama bu teller bizim için var. Biz tarihçiler girmeyelim diye var. Yerli yabancı turistler görmesin diye var. Ama bu kıyılarda, köşelerde her türlü dolabı çevirenler için bu tellerin hiçbir ehemmiyeti yok. Onlar her yere girip çıkabiliyor zaten. Evet bakın paravanlar devam ediyor. Rezilliği görüyor musunuz? Bu gördüğünüz yer Osmanlı döneminde bir mahalle olarak yaşıyor. Osmanlı toplumu bu Spendon'un şu gördüğünüz oval yapısının kenarlarına evler yapılıyor. Evler yani cumbalı, ahşap Osmanlı evleri yapılıyor. Bir sürü. Ve burası bir mahalle olarak hayatiyetini sürdürüyor. Yani Osmanlı yapıya ehemmiyet verip kullanmıyor da yıkmıyor da. Bu gördüğünüz mesela dikkat ederseniz kemerler var. Bu kemerlerin içi sonradan doldurulmuş. Bu şekilde 30 civarında kemer var altta. Spendon'un alt aksamı. Şu okulun olduğu yerde de Spendon'un üstünde yine oval şekilde sütunlar ve üst kemerler vardı. Muhteşem bir görüntü söz konusu idi. Yani üstte bir Osmanlı dönemi, geç dönem okul, altta 1500 yaşında bir Roma yapısı. Aslında bu da çok eklektik bir görüntü. Ama iğrenç, bakımsız, berbat. Her yerinden ağaçlar, kökler, dallar fışkırmış. Her geçen gün çöküyor. Bir de bu önündeki şu betonlar, pirketler, kendi kendine çıkmış bitkiler görüntüyü daha da bozuyor. Burada şirin güzel bir park var. Bu parkın kenarından Sokulu Mehmet Paşa'nın o meşhur Kadırga Sokulu Camisi'ne gidiliyor. Ben size şu parkın kenarından götüreyim. Bakın tarihi duvarlarla günümüzün betonları iç içe. Burada evler varmış zamanında. Bu evler yıktırıldı Allah'tan. Sadece onların bu beton aksamları kaldı. Zamanında burada var olan o ahşap evler günümüze hiçbir ulaşamadı. Bir tane ev günümüze ulaştı. Bakın şu görmüş olduğunuz ev. Bir de arkada tam şurada bir ev vardı. Bir yaşlı teyze buranın son müdavimi olarak yaşamaktaydı. Şimdi bu ev yıktırıldı. Duyduğum kadarıyla yeniden yapılacakmış. Ya tarihi cumbalı bir ev yeniden yapılsın mı yapılsın. Bakın burada bir tane yapılıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Fakat buraya gelecek olursak bu görmüş olduğumuz yer ne? Otopark. Benim söylememe gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Şurası dünyanın en kıymetli arazilerinden bir tanesi. Hipodromun en uç kısmı. Düşünebiliyor musunuz? İtalyanlar Roma'daki Kolezyum'un etrafını otopark olarak kullanıyorlarmış. Turizme kapalıymış Kolezyum. Hani o Gladiator filminde izlediğiniz o muhteşem Kolezyum. Turizme kapalıymış. Diyorlarmış ya turizm ne ya? Turist ne? Restorasyon ne?
Duruyor işte kendi halinde. Ne yapacağız? Bahçesini otopark olarak kullanacağız. Şimdi bunu benden duyduğunuz zaman çok itici geliyor değil mi? Çok çağ dışı geliyor. Böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz? Olabiliyor. Bakın olmuş gördüğünüz gibi. Gayet güzel otopark olarak kullanılıyor. Yani bu otoparkı kim işletiyor, ne ediyor bu beni ilgilendirmiyor. Ben gazeteci değilim. Hani bunları deşmiyorum, ilgilenmiyorum bu konularla. Buranın otopark olarak kullanılmasının yanlış olduğunu söylüyorum. Bu doğru bir şey değil. Burası ne olmalı? Burası turizme açılmalı. Buranın sonradan eklenmiş bütün çirkinlikleri sökülmeli. Şu binaya bakın mesela. Bu ne? 20, 30, 40 sene evvel yapılmış beton çirkin bir bina. Bunların hepsi sökülmeli. Bakın zamanında buraya yaslanmış evler varmış. Evlerin bu tarihi duvara olan eklentileri duruyor. Bunların tamamı sökülmeli, temizlenmeli, derzleri düzeltilmeli, jilet gibi olmalı. Eski doku korunarak tabii. Ve mümkünse üst aksam da tamamlanmalı ve içi temizlenmeli. Mesela Roma'nın son yüzyıllarında bunun içinin sarnıca çevrildiğini ve sarnıç olarak kullanıldığını biliyoruz. Ben bu bölgedeki insanlarla röportaj yaptım, kaç tanesiyle görüştüm. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi buranın içinde kayıkla zamanında geziyorlarmış dedi. Hani yere batan sarnıcında kayıkla gezildiğini biliyordum da bunu bilmiyordum. Yani bizzat olayı yaşayandan, dinleyenden dinledim. İkinci elden. Yani kayıkla bunun içinde gezilecek kadar büyük bir sarnıç var. Bu sarnıcın müze haline getirildiğini düşünebiliyor musunuz? Yani ben ölmeden, şu an 46 yaşındayım. Lütfen ölmeden şunu yaşamak istiyorum. Şuralar jilet gibi pırıl pırıl olsun. Şuradan kapıdan girelim içeri grubumuzla. Gülü şahit, geze geze, anlata anlata Ayasofya'dan çıkalım. Bu mümkün mü? Mümkün. Neyle mümkün? Bu doğruyu, güzeli yapmak için birbirimize destek vermemizle mümkün. Ama biz şucu bucu diye kendimizi, çevremizi bölersek, güzel, doğru yapılacak bir işi, bunu yapalım diyen benim sevmediğim biri, benim sevmediğim taraftan, cenahtan deyip engellersek olmaz. Katkıda bulunalım. Teklif eden kişiye diyelim ki bak kardeşim çok güzel düşünmüşsün ama buraları eksik, buraları fazla. Ortak bir akılla ülkemizi, eski başkentimizi daha da güzelleştirelim. Buraları tarihimize, turizmimize kazandıralım. Emin olun bunu yaparsak sadece İstanbul'un turizm geliri bütün Türkiye'ye yeter, artar bile. Roma'nın hipodromundan, Osmanlı'nın at meydanından, Cumhuriyet Türkiye'mizin Sultanahmet Meydanı'ndan hepinize selamlar, saygılar.